Define ve arkeoloji videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda tümülüsler ve höyüklerden, yığma tepelerin altlarındaki sırlardan bahsedeceğiz genel olarak. Ve arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu anda sabah ve çalışmaya gidiyoruz. Kazı çalışmalarına gidiyoruz, her zaman gibi işe gidiyoruz yani. Böyle bir boş zamanımızda dışarıdayız. Etrafta da sesler o yüzden geliyor. Soğuk, hava soğuk. Ondan dolayı böyle bir size hani sormuş olduğunuz çok acil diye devamlı bizimle olan arkadaşlarımız var. Destek veren arkadaşlarımız var. YouTube'dan olsun, TikTok'tan olsun, diğer sosyal medya hesaplarımızdan olsun destek veriyor. Her zaman bizimle elinden geldiği kadar böyle işte hediyelerle aynı şekilde YouTube'a abone olmuş, TikTok'a abone olmuş, abonelik satın almış. Bir şekilde her zaman bizimle olan dostlarımız, canlarımız, ciğerlerimiz var. Hani arada sırada gelip uğrayıp gidenler değil, devamlı bizde olanlar. O yüzden onların ricalarıdır bunlar. Ve aynı zamanda da sizlerin bu şekilde soru soracağınızı düşünerekten size de cevap vermiş olmak adına yapıyorum ben böyle videoları. Görüyorsunuz sabah yoldayız. Bu boş zamanımızda bile hani sizlere en azından hakkınız geçmesin diye cevap vermiş olmak için elimizden geldiğince kısa ve öz de olsa zamanımız yettiği kadar bu şekilde sizlere destek olmak için bu şekilde yapıyoruz, video paylaşıyoruz. Sizlerden de desteklerinizi göstermenizi, her zaman aramıza katılmanızı, bizlerle beraber olmanızı, paylaşımlardan, beğenilerden, yorumlardan ve farklı şekillerde desteklerinizi gösterip bizimle olmanızı rica ediyoruz arkadaşlar. Kısaca bunu belirteyim ve videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi arazide yürürken böyle ufukta gördüğümüz o simetrik, ters çevrilmiş çanak gibi duran tepeler. Çoğunuzun kalbi hızlanıyor, atışı hızlanıyor biliyorum. İşte kral burada yatıyor diyorsunuz. Ama durun arkadaşlar. O gördüğünüz tepe bir kralın ebedi istirahatgahı olan bir tumulus mu? Yoksa binlerce yıllık medeniyetlerin üst üste bindiği, İçinde sadece kırık, çömlek ve kemik olan bir höyük mü? Şimdi dedektörlerin sustuğu, aslında bilimin konuştuğu yere geldik. Bir tümülüse kazmayı vurdum, içeri girdim böyle diyen yalan söyler arkadaşlar. Çünkü bu yapılar antik çağın en karmaşık mühendislik projeleridir. İçinde tonlarca ağırlığı dengeleyen statik hesaplar, nemi emen kimyasal katmanlar ve hırsızları diri diri gömen kum tuzakları ve farklı tuzaklar vardır. Bugün bu devasa yapıların adeta röntgenini çekeceğiz desek yeridir. Öz bilgiler vereceğim arkadaşlar. Ama her nerede, nasıl, ne şekilde olursa olsun bilgiye ihtiyacı olan, bilgiye aç olan kimse, kafası çalışan herkes her yerden istediği şekilde kendine yararlı bir şekilde, kendine fayda olacak bir şekilde bilgiler çıkartmasını bilir. O yüzden mutlaka buradan da sizlere kendinize faydalı bilgiler çıkartacağınıza eminim. Şimdi höyük ve tümülüs ayrımını jeolojik ve arkeolojik fark ile kısaca anlatmaya başlayalım. Önce şu kavram kargaşasını bitirelim arkadaşlar. Arazideki her şişkinlik, her tümsek mezar değildir. Bunu unutmayın. Evet, höyük yani yerleşim katmanları diyelim. O şekilde başlayalım. Arkadaşlar, höyük dediğimiz şey insan yapımı bir mezar değildir. İnsanlar tarih boyunca su kenarlarına ev yapmış, deprem olmuş, yıkılmış mesela, sel gelmiş, aynı şekilde yıkılmış ve üzerlerine yenilerini yapmışlar. Bu böyle binlerce yıl sürmüş gitmiş arkadaşlar. Günümüze kadar gelmiş diyelim. Ortaya arkadaşlar doğal görünümlü bir tepe çıkmış. Höyükte katmanlar yataydır. İçinden kül çıkar, hayvan kemiği çıkar,
Ondan sonra duvar çıkar. Burayı da kazmak arkadaşlar samanlıkta iğne aramaktır adeta. Tumulus yani anıt mezar. Biraz da ondan bahsedelim şimdi. İşte aradığımız arkadaşlar bu. Tumulus. Tek bir seferde tek bir kişi veya ailesi için planlanarak yapılmıştır. Yani insan tarafından yapılmıştır. Toprağı taşıma topraktır. Genelde o bölgenin kendi toprağı değildir. Elinize aldığınızda elenmiş, temizlenmiş olduğunu anlarsınız zaten. Doğal tepeler arkadaşlar asimetriktir. Yani bir simetrisi yoktur onların. Anlarsınız onları. Tumulüsler ise eğer ki erozyona uğramadıysa mükemmel bir koni şeklindedir arkadaşlar. Evet. Tumulüsün anatomisi ve katmanlar diye başlayalım şimdi. Yani adeta soğan kabuğu sistemidir. Bir tumulüsü tepeden delmeye çalışmak bir gökdeleni çatıdan yıkmaya benzer adeta. İmkansıza yakındır diyebiliriz. Çünkü antik mühendisler arkadaşlar mezar odasını korumak için soğan kabuğu dediğimiz bir katman sistemi kullanmıştır. Birincisi kil tabakası yani su yalıtımı. Tepenin en dışına veya hemen altına bölgeden getirilen yağlı kil serilir ve sıkıştırılır arkadaşlar. Amaç şudur. Yağmur suyu içeri sızmasın, kilden kayıp gitsin, mezar odası kuru kalsın diyedir. Çakıl ve moloz taş yani drenaj ve tuzak. Biraz da onlardan bahsedelim. Şimdi kilin altında gevşek çakıl taşları bulunur arkadaşlar. Bu hem suyu süzer hem de kaçak kazı yapan kişi tüneli açmaya çalışırsa üzerine akarak onu engeller. 4. Kömür ve kireç katmanı yani nem bariyeri diyelim. Burası çok teknik bir detaydır arkadaşlar. İyice dinleyin. Mezar odasının hemen üzerinde yanmış odun kömürü ve sönmemiş kireç katmanı bulunur arkadaşlar. Neden? Çünkü kömür nemi emer, kireç ise böceklenmeyi ve köklerin odaya girmesini engeller arkadaşlar. 5. Mezar odası yani kamera arkadaşlar. Genellikle ahşap, ardıç, sedir veya kesme taştan yapılır. Odanın tavanı ya düzdür arkadaşlar ya da bindirme tekniği dediğimiz sahte kemerle örülmüştür. Evet arkadaşlar giriş yönü ve dromos yani koridor mantığı biraz da ondan bahsedelim. Gelelim aslında şu anda milyon dolarlık soruya. Giriş nerede? Tumulüslerin girişi %90 ihtimalle güneydoğu, doğu veya güney yönündedir arkadaşlar. Antik inançlarda güneşin doğuşu, yeniden doğuşu simgeler. Giriş kapısı sabah güneşi görecek şekilde konumlanır genelde. O şekilde yapılır. Evet, krepis duvarı diyelim. Tumulüsün eteklerinde toprağın yayılmasını önleyen dairesel bir istinat duvarı yani krepis vardır arkadaşlar. Girişi de bu duvarın örgü sisteminin böyle baktığınız zaman bozulduğu veya mimari farklılık gösterdiği yerlerdedir. Anında anlarsınız. Dromos yani koridor. Biraz da ondan bahsedelim. Kapıyı buldunuz diyelim. Peki iş bitti mi? Hayır. Sizi uzun bir koridor karşılar. Bu koridor arkadaşlar genellikle dolgu toprakla kapatılmıştır. Yani kazdıkça çıkan toprak doğal toprak değil, oraya elle doldurulmuş yumuşak topraktır. Tuzaklardan da bahsedelim. Sandık sistemi. Şimdi arkadaşlar burası can alıcı noktadır aslında. Hayat memat meselesi diyebiliriz. Lidyalılar ve Frigler mezarlarını korumak için kum tuzağı veya taş tuzağı kurmuşlardır. Ki sadece onlar değil, bütün medeniyetler, herkes tuzak neden kurduğunu biliyorsunuz. Yani bir şekilde önlem almışlardır. Koridorun tavanına büyük blok taşlar hassas bir denge ile yerleştirilir.
Kapıyı zorladığınız veya işte yanlış taşı böyle çektiğiniz anda tonlarca ağırlık veya ince elenmiş kum üzerinize boşalır arkadaşlar. Bu yüzden profesyonel arkeologlar bile bu tünellere girerken aylarca iksa dediğimiz yani destekleme çalışması yapar. Özetleyecek olursak arkadaşlar, tumulus bir toprak yığını değil, bir mimari şaheserdir. İçindeki statik dengeyi bozarsanız o mezar sizin mezarınız olur. Tarihi eserleri korumak hepimizin görevidir. Ama bu yapıların mantığını bilmek de biz definecilerin görevidir. Bunu unutmayın. Çünkü ancak bu şekilde arazide ne ile karşı karşıya olduğunuzu anlar ve tedbir alırsınız arkadaşlar. Yani tedbir alırız demek istiyorum. Tumulus'e ahan da girdik demeniz dileklerimle arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere diyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Unutmayın arkadaşlar. Yani beğenilerden, paylaşımlardan, yorumlardan hiç olmazsa bu şekilde desteklerinizi bekliyorum. Eğer ki bu şekilde videolar istiyorsanız, faydalı buluyorsanız beğenirsiniz. Canınız sağ olsun diyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim.